Dünyanın en gelişmiş ülkelerinden birini düşün. Yüksek refah, modern şehirler, eğitimli nüfus. Şimdi o ülkenin haritasını aç ve dikkatlice bak. Tüm insanlar nerede barınıyor? Okyanusun kenarında ince bir şerit boyunca dizilmiş. Ve o şeridin hemen arkasında Avrupa büyüklüğünde neredeyse tamamen boş bir alan var. Bu alan keşfedilemediği için boş değil. Yerliler burada barınmayı denediler. Kasabalar kurdular, kuyular açtılar, evlerinin etrafını çitlerle çevirdiler. Ama her seferinde arkalarına bile bakmadan kaçmak zorunda kaldılar. Yerin altına kurulmuş kasabalarda yaşamaya başladılar. Peki neden? İzini bile bırakmadan kaybolan onlarca insan, geceleri çölde beliren ve kimsenin açıklayamadığı ışıklar ve tüm bunların altında yatan bir jeolojik gerçek var. Bu topraklar insanların burada barınmasını istemiyor. Kirli Arşiv'e hoş geldiniz. Bu bölümde %95'i boş olan bir kıtanın, Avustralya'nın en derin katmanlarına gömülmüş sırlarını aydınlatmaya çalışacağız. Adelaide'den arabanla yola çıktığını hayal et. Kuzey istikametine dön ve sürmeye devam et. İlk yarım saatte bağlar, çiftlikler, iç açıcı bir yeşillik. İkinci yarım saatte ise sadece donuk çalılar. Yeşilin son kalıntısı bile kayboluyor. Geriye yalnızca gri bir asfalt şeridi kalıyor. Ve asfaltın iki tarafında da bitmek tükenmek bilmeyen kırmızı toz kitlesi. Yol ilerliyor, sen ilerliyorsun. Ama hiçbir şey değişmiyor. Sanki kıtanın bu parçası oraya ait değilmiş gibi. Yol boyu zaman zaman işaret levhaları çıkıyor. Yön gösteren, mevki bildiren levhalar. Çünkü burada kasabalar vardı bir zamanlar. Evler, barlar, atölyeler, umutlar vardı. Ama bu levhaların işaret ettiği yerlerde artık kimse yaşamıyor. Daha doğrusu yaşayamıyor. Çünkü doğa onları yavaş yavaş ve acımasızca kovdu bu bölgeden. Farina'yı hiç duydun mu? 19. yüzyılın sonlarında bir adam, bu topraklar verimsiz görünüyor ama çevresinde insanlar var. Demiryolu geçiyor, bir kasaba kurulabilir diye düşündü. Ve kasaba kuruldu. Sokaklar döşendi, barlar açıldı, taş duvarlar yükseldi. Kasabaya trenlerin geldiğini, istasyonun dolup taştığını anlatan kayıtlar var. Kasabalılar burada kalacaklarına o kadar emindi ki bazıları ağır taş binalar inşa etti. Ama doğanın kararı başkaydı. Yağmurlar seyrekleşti, kuyular yavaş yavaş kurudu, toprak toza dönüştü. Ve insanlar burada barınamaz hale geldi. Mobilyalarını, aletlerini, atölyelerine bırakarak gittiler. Arkalarına bile bakmadan. Bugün Farina'da hala rüzgarla gıcırdayan demir levhalar var. Kuma yarı gömülü paslı arabalar, yollar boyunca uzanan terk edilmiş hayatların kalıntıları ve sonsuz bir sessizlik. Bu sessizlik kıtanın acımasız uyarısı. Çünkü Farina'ya yerleşen o insanlar sadece en bilinenleri. Bu coğrafyada yüzlerce böyle bölge var. Stuart Otoyolu'nda saatlerce tek bir araç görmeden sürüş yapabilirsin. Sadece sen ve kırmızı toz ve aniden karşında dev bir deve durur. Tam bir kayıtsızlıkla bakar sana. Sanki bu toprakların gerçek sahibi oymuş gibi. Avustralya'da bugün yaklaşık 1 milyon vahşi deve dolaşıyor. Dünyanın başka hiçbir yerinde olmadığı kadar çok. Aslen buraya yük taşısın diye getirilmişlerdi. Şimdi kıtanın tam ortasında insan yerleşiminden çok daha başarılı bir medeniyetleri var. Biraz daha kuzeye ilerleyince ufkun üzerinde uzanan bir şey görünüyor. Sonu gelmiyor. Ufkun ötesine kadar uzanıyor. Bu Dingo çiti. 5600 kilometreden fazla dikenli tel. Gezegenin en uzun insan yapımı engel. Çin Seddi'nden bile uzun. Bu çit Avustralya'yı kelimenin tam anlamıyla ikiye bölüyor. Bir tarafta koyunlar ve çiftçiler, diğer tarafta vahşi doğanın hala hüküm sürdüğü alan. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyulduğunu sorguluyorsun değil mi zihninde? Dingolardan korunmak için. Kızıl tüylü bu vahşi köpekler bir gecede onlarca koyunu telef edebiliyorlar. Sürü içinden geçerek yiyebileceklerinden çok daha fazlasını yok ediyorlar. Çiftçilerin önünde iki seçenek vardı. Ya bu upuzun dikenli teli inşa ederlerdi ya da topraklarını terk ederlerdi. Onlar ilkini seçtiler ve bu çit bugün de hala korunuyor. Her gün uzmanlar yüzlerce kilometre boyunca devriye geziyor. Çünkü futbol topu büyüklüğünde tek bir gedik dingoların içeri hücum etmesi için yeterli. Bu çit yalnızca bir bariyer değil,
Bu, insanların burada kendilerini ve hayvanlarını savunmaktan öteye geçemediğinin kanıtı. Yolda ilerlemeye devam et. Bir noktada düz ovada tuhaf bir şey görürsün. Binlerce koni, toprak yığınları ve delikler. Burası Coober Pedy, opal madenciliğinin başkenti ve dünyanın en garip yerleşim yerlerinden biri. Çünkü burada insanlar yer altında yaşıyor. Daireler, kiliseler, oteller, dükkanlar ve barlar kayaya oyulmuş. Hepsi onlarca metre derinlikte. Yüzeyde yaz sıcaklıkları 50 dereceyi aşıyor. Güneş doğrudan kafana vurduğunda hayatta kalman mümkün değil. Bu yüzden insanlar yüzeyde barınamadı ve yer altına indi. Ama buranın gerçek tehlikesi sıcaklık değil. Maden arayıcıları bu toprağı o kadar çok kazdı ki kasabanın etrafında on binlerce açık kuyu var. Hiçbirinin etrafında uyarı işareti yok. Bu bölgede özellikle geceleri birkaç adım atıp ortadan kaybolabilirsin. Yani çöl sadece sıcakla yok etmiyor, tuzaklarıyla da yok ediyor. 2017 yılında 12 kişilik nüfuslu Larimah kasabasında bir gece Paddy Moriarty bardan çıktı. Bisikletine bindi, evine doğru sürdü. Ama evine ulaşamadı. Polis tüm bölgeyi aradı. Ne adam bulundu, ne bisikleti, ne köpeği. Hiçbir ize rastlanamadı. Avustralya'da her yıl 50 binden fazla kayıp vakası bildiriliyor. Bulunanlar oluyor ama binleri sırra kadem basıyor. Yüzlerce kilometre boyunca bomboş olan bu bölgede. Kimilerinin aracı çalışır halde bulunuyor. Kişisel eşyaları içinde. Su stokları tam, benzin dolu. Sanki arabadan bir anlığına inmiş ve buharlaşmış gibi. Bu toprakların en tuhaf sırrı gecenin karanlığında saklı. Queensland'deki küçük Boulia kasabasında yaşayanlar minmin ışıklarını anlatır. Geceleri çölde beliren parlak küreler. Bu küreler yalnız başına seyahat eden sürücülere yaklaşır. Arabanın yanında bir süre kaldıktan sonra aniden yön değiştirir ya da yok olur. Bilim insanları bu durumun sıcak ve soğuk hava katmanlarındaki optik kırılma nedeniyle olduğunu düşünüyor. Belki de öyle. Ama bu topraklarda tüm hayatını geçirmiş çiftçiler bu açıklama anlatıldığında sadece bakıyorlar. Çünkü onlar biliyor ki bu kıtada bazı şeyler mantığın sınırlarını aşıyor. Peki tüm bunların altında ne yatıyor? Neden bu kadar geniş bir alan bu kadar uzun süredir boş kalıyor? Çünkü diğer kıtalarda toprak sürekli yenileniyor. Volkanlar patlıyor, mineraller yüzeye çıkıyor, buzullar eriyor, kayalar parçalanıyor. Ve toprak taze ve verimli kalıyor. Avustralya ise farklı. Jeologlar bu kıtayı tektonik olarak ölü diye tanımlıyor. Yüz milyonlarca yıldır donmuş gibi. Hiçbir gençleştirici süreç yaşanmadı. Bu nedenle rüzgar ve nadir yağmurlar toprağın içindeki tüm değerli elementi yavaşça alıp götürdü. Fosfor gitti, azot gitti, potasyum gitti. Bitkilerin büyümesi için gereken her şey gitti. Ayaklarının altındaki o kırmızı toz aslında bir toprak değil. Milyonlarca yıldır tüm öz suyu sıkılmış eski kayaların kalıntısı. Yarın bu ovaya şiddetli yağmur yağsa bile sonuç değişmez. Çünkü su kendi başına verimlilik yaratmaz. Bitkilerin tutunacağı hiçbir element yok. Ve bazı şeyler gittiğinde geri gelmesi imkansızdır. Bir de şu var. Pasifik'ten yüklü nemli bulutlar geliyor. Kıtanın içlerine doğru giriyor. Hayat getiriyor sanki ama doğu kıyısı boyunca uzanan büyük bölme sıra dağları yollarını kesiyor. Bulutlar yükseliyor, soğuyor ve tüm yağışlarını kıyıya dar şeride bırakıyor. Dağı aştıklarında ise içlerinde bir damla nem kalmıyor. Bu yüzden Sydney yemyeşilken iç kesimler kurak. Nehirler bile burada farklı davranıyor. Denize ulaşmıyorlar. Kıtanın içine akıyorlar ve tuzlu ovalarda sessizce buharlaşıyorlar. Yani hiçbir canlıya ulaşmadan yok oluyorlar. Ve bir de El Niño var. Çoğu kıtada çiftçiler yağmurun ne zaman geleceğini bilir. Ekimini buna göre yapar. Orta Avustralya'da ise kuraklık yıllarca sürebilir. Otlaklar yanar, çiftlikler mahvolur, sonra sel gelir. Ama sel de toprağı kurtarmaz. Çünkü gelir ve aynı hızla geri gider. Toprak hiç yağmur yağmamış gibi görünmeye devam eder. İlk kaşifler kıtanın büyük bir bölümünün altında devasa bir yeraltı su rezervuarı olduğunu fark etti.
Büyük Artezyen Havzası. Milyonlarca yıldır orada birikmiş tatlı su okyanusu. Kurtuluş bulunmuştu. Sadece kuyu açmak yetecekti. Açtılar ve su fışkırdı. Ama soğuk bir serinlik değil, kaynayan bir dere fışkırdı. Bu yeraltı suyunun sıcaklığı 100 dereceye ulaşıyordu. Şok içinde soğutma sistemleri kuruldu. Uzun kanallar inşa edildi. Suyun güneş altında soğuması beklendi. Sonra ikinci şok geldi. Su milyonlarca yıldır yer altında birikmişti. Bu sürede tuz ve mineralleri emmişti. Ağır bileşiklerle dolmuştu. İçilmesi imkansız olduğu gibi pek çok bitki içinde zehirli bir hal almıştı. Bu suyla sulanan tarlalar birkaç mevsim içinde beyaz bir tuz kabuğuyla kaplanıyor, toprak ölüyor ve bir daha hiçbir şey yetişemiyor. Ve son darbe. Geçen yüzyılda binlerce kuyu açıldı. Rezervuardaki basınç düşmeye başladı. Su bir zamanlar kendiliğinden yüzeye fışkırırken artık güçlü pompalar gerekiyor. Yani kurtuluş sandıkları şey aslında tuzağın ta kendisiydi. Bu kıtanın iç kesimlerinde yaşamak pek çok kez denendi. İnsanlar makine getirdi, para getirdi, umut getirdi. Evler inşa ettiler, çitler diktiler, kuyular açtılar. Ve her seferinde aynı hazin sonla karşılaştılar. Kıta daha güçlü çıktı ve insanları kıyıya kaçmaya mecbur bıraktı. Bugün Avustralya topraklarının %95'i boş. Ve bu boşluk bir tesadüf değil, bir eksiklik değil, keşfedilmemiş olmak da değil. Bu doğanın kararı. Doğa bazı yerlerde yaşama izin verirken bazı yerlerde yaşamı yasakladı. Ve bu kararını yüz milyonlarca yıldır çok açık bir dille söyledi. Ama sadece dinleyenler duyabildi. Burası Kirli Arşiv ve bu arşiv çok derin. Serinin devamında dünyanın gizli kalmış coğrafyalarını ve tarihin karanlık katmanlarını çok daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Düşüncelerini yorumlara yaz ve bildirim zilini açık tut. Çünkü bir sonraki dosya bugünkünden çok daha rahatsız edici olacak. Hoşça kalın.